Merhaba oyun severler. Oyun kanalı olmanın yazılı olmayan bazı kuralları vardır. 1. Half-Life'ı seveceksin. 2. Witcher'ı öveceksin. 3 de GTA videosu çekeceksin. Birinci ve ikinci kuralı yerine getirdik. Artık sıra son kuralda. Peki GTA ile yapılmamış ne kaldı ki biz yapalım diye oturduk düşündük. En iyi GTA oyunu, en iyi GTA karakterleri, GTA hakkında bilinmeyenler, GTA serisi, hikayeler vesaire vesaire. YouTube bildiğin Rockstar'a çalışıyor sanki. Benim bu üçüncü görevi yerine getirmem için daha önce yapılmamış bir şey yapmam lazım dedim ve tüm serideki güzel detaylara bir videoyu toplamak aklıma geldi. Tek tek detay videoları yapılmıştı ama tüm seriyi ele alan bir video ben göremedim en azından. Onun için bu videoda GTA serisinde dikkate değer detayları bölüm bölüm sizlere aktarmak istedim. GTA serisi oynanışıyla çok sevilse de içinde barındırmış olduğu detaylar ile ciddi anlamda kendine hayran bırakıyor. GTA 5 detayları için hala yeni videolar paylaşılması gerçekten de boşa değil. Uzatmayalım, seri uzun. Hemen kanala abone olun, biz de videoya geçelim. Bu arada hak verirseniz ki bu detayların hiçbirini ben keşfetmedim. İnternette araştırdım, buldum. Sizin için de bir video haline getirip yorumladım, o kadar. GTA 1. Şu an izlediğiniz görüntüler serinin ilk oyununa ait. İlk çıktığında izometrik 3D görüntüye sahip olan GTA 1997 yılında çıkış yaptı. Bundan sonra ise çıkan her GTA oyunu üzerine koyarak devam etti. Şimdi bunları geçip detaylara geçelim. Şimdiler basit gibi görünse de 1999 yılı ve 3D bir oyun için önemli bir detaydı araçların üzerinden zıplayarak veya altından geçebilmek. Baktığında şu an bile birçok oyunda arabaların üzerinden atlayamıyoruz. Haksız mıyım? Küçük arabaların üstünden atlarken büyük araçların ise altından kayarak geçebiliyoruz. Yaşayan çevre her zaman kullandığımız bir tabir. GTA 1'de de bunu söylemek mümkün. Bir yaralanma olduğunda ambulansın olay yerine gelmesi, insanların araçları durdurması, ne oluyor diye merak etmesi gibi detaylara yer verilmiş. Ya da bir yangın çıktığında itfaiyenin gelmesi ve insanların korkuyla sağa sola kaçması zamanına göre gayet dikkat çekici. Günümüz araçların çoğunda bile hala park sensörü yokken GTA 1'in büyük araçlarında park sensörü vardı. Araç geri geldiğinde park sensörü devreye giriyordu. Basit ama hoş detaydı oldu. Evet, benim araçta da hala park sensörü yok. Birçok oyunda trenler sadece dekor amaçlı kullanılsa da GTA 1'deki trene binebilir, yolculuk edebilirsiniz. Hatta bazıları bu treni kaçırabildiğimizi söylese de o konuyla alakalı net bir bilgiye ulaşamadım. Ama seyahat edebiliyoruz, o kesin. Ama dikkat etmezseniz tren raylarında gezerken çarpılmanız bile söz konusu. Detay içinde detay. Oyun içinde peşinize polisler düşerse onlardan kaçmak zorunda kalırsanız, siz onlardan kaçarken onlar da sizin geçebileceğiniz güzergahlar üzerine barikatlar kurarak sizleri yakalamaya çalışacak. Daha da ilginci, bu barikat yıkılabilir durumda. Eğer arabayla barikatın üzerine sürerseniz barikatı açabileceksiniz. Kullanmış olduğunuz araçlara dikkat etmezseniz hasar alacaktır. Her hasarda aracın fiziksel görünümü değişecektir. Bununla beraber eğer araçtaki hasar oranı artarsa aracın sesi de değişecek. Teklemeye, motor boğulmaya başlayacak. Onun için kullandığınız araca iyi bakmanız lazım. Tüm bu detaylar ve çok daha fazlası şu an ilginizi çekmeyebilir ama unutmayın, bu detaylar tam bundan 24 yıl önce kullanıldı. Bence kesinlikle takdiri hak ediyor. Uzatmadan devam edelim. GTA 2. Sanırım bu videoyu hazırlarken en çok zorlandığım kısım burası oldu. Zira ne YouTube'da ne Google Hazretlerinde bu konuyla alakalı adam akıllı hiçbir kaynak. Ki sanırsam koca seride bir tek GTA 2 önceki oyundan farklı çıkmamış. Diğer tüm serilerde ciddi farklar olsa da bu oyun grafik dışındaki onda da çok büyük değişiklik yoktu. Neredeyse hiçbir farklılık yok desem yeridir. Ama hepten de boş geçmeyeyim diye birkaç şey yazayım dedim. Oyunda toplu katliam yapmanızı sağlayan özel bir elektrikli silah mevcut. Bu silah sayesinde toplu bir gruba kolaylıkla yok edebilir ve dağıtabilirsiniz. GTA 1'de ve GTA 2'de bir harita ekranı yoktu. Sadece okların yönlendirmesiyle hareket ediyoruz. Şimdiki gibi HUD ekranında bir mini harita ve benzeri bir durum yok. Bunun yerine elinizde oyunun haritası ile neyin nerede olduğunu bakıp oradan öğreniyorsunuz. Düşünsenize RDR2'de mini haritanın olmadığını. Büyük sıkıntı. GTA 2 özellik bakımından ilk oyunla arasında neredeyse hiçbir fark yoktu. İlk oyundaki tüm detaylar bu oyunda da mevcut. Onun için fazla uzatmadan serinin devrim niteliğindeki oyunu olan GTA 3 ile yolumuza devam edelim. İlk oyunda olan hafiften iğrenç bir detayı söylemeden geçmeyeyim. GTA 1'de ve 2'de karakterimiz hayvan gibi geğirip osurabiliyordu. Sebep mi? Hayvanlık işte. Peş peşe yapınca da harbi insanın midesi kalkmıyor değil yani. O zaman biz GTA 3 detaylarıyla devam edelim.
GTA 3. GTA serisinin en önemli özelliklerinden biri de göndermeleridir diyebiliriz. 3. oyunda bol miktarda göndermeler mevcut. Bunlardan bir tanesi de serinin 1. ve 2. oyununa yapılan göndermelerdi. Staunton adasına yolunuz düşerse oradaki internet kafeye muhakkak uğrayın. Bilgisayarda güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olacak. Rockstar'ın gerçeklikle gerçekten bir derdi var. Oyunlardaki detaylara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Ana karakterimiz Claude belli bir süre hızlı tempoda koşarsa yorulacak ve nefes almak için durmak zorunda kalacak. Oyun içinde çevredeki NPC'leri rahatsız ederseniz sözlü ve fiziki karşılık almanız yüksekle muhtemeldir. Hiçbir şey yapmasalar bile ne yapıyor bu manyak derecesinde kafa sallayabiliyorlar. İlk oyunda olduğu gibi bu oyunda da yürümekten veya araç sürmekten sıkılırsanız trenle kısa bir süreliğine yolculuk yapabilirsiniz. Tabii ki bizim Doğu Ekspresi kadar keyifli değildir ama yine de iş görür. Sokaktaki NPC'lerin tepkileri sizin onlara karşı olan davranışlarınıza göre değişiklik gösterir. Eğer beyzbol sopasıyla bir adamı vurursanız kalkıp üzerinize yürüyebilir. O sırada eğer silahınızı çıkartıp ateş ederseniz korkup kaçacaktır. Eğer onun da silahı varsa o da size saldırabilir. Tüm bu olaylar tamamen random şekilde gerçekleşir. Bu da oyunu sıradanlıktan çıkarıyor. Oyunda tüm devlet kurumları görevini layıkıyla yerine getirir. Siz adamları kevgire çevirdikten sonra sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yapıyor ve bunu her adam için yapmaları ise ayrı bir incelik. Son olarak karakterlerin neredeyse tüm tepkileri gerçeğe en yakın şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Birini vurduğunuzda vurulan yerden kanın çıkması, acı içinde tepki vermesi, bunu gören çevredeki insanların şaşkınlık içinde olaya tanıklık etmesi ve bunun gibi birçok tepki dönemine göre çok başarılı bir şekilde kurgulanmıştır. GTA Vice City. Vice City serinin en akılda kalan, en sevilen oyunlarından biri oldu. Bu seride bol miktarda detaylar vardı. Hafiften başlayalım. Oyunda herhangi bir kan birikintisi üzerine basarsanız kan lekesi ayaklarınıza bulaşır ve bir süre yürüdüğünüz yerlerde iz yapmaya devam eder. Polis veya ambulans gibi araçları kullanırken kornaya basmanız durumunda önünüzdeki araçlar yoldan çekilecektir. Günümüzde hala ambulansa yol vermeyen varlıkların olduğunu göz önüne alırsak bence önemli bir detay. Oyun içinde insanlara zarar verirseniz polisle başınız belaya girer. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama polisin kovaladığı birini durdurup polisin onu yakalamasına yardım ederseniz karşılığında maddi manevi alırsınız. Hiç patenle kumda yürümeye çalıştınız mı? Bu bayan arkadaş sırf kendisine 2 tokat atıldı diye peşimize düşmeye başlıyor. Bizi yakalayacakken ayağındaki patenlerden dolayı kumsal tarafına geçemiyor. Geçtiğinde de halini görüyoruz. Komik ve güzel başka bir detay daha. Helikopter ile yere doğru alçaldığınızda inmiş olduğunuz yüzeyin buna gerçekçi tepki verdiğini biliyor muydun? Eğer suyun olduğu bir yere inerseniz köpürmeler ve dalgalanmalar olurken sert bir zemine inerken de rüzgarın olması ince bir detaydır. Günümüz oyunları biz de RTX var diye hava yaparken 2002 yılında Rockstar özel mekanlarında her türlü yansımayı kullanmaktan çekinmezdi. Benim diyen RTX eline su dökemez. Şu yansımaların güzelliğine bakar mısınız? Harika gözükmüyor mu gerçekten? GTA San Andreas. Vice City çok sevilse de San Andreas serinin efsanesidir diyebiliriz. Bu oyundaki detayları baştan sona ele almaya çalışsak 1 saatlik video çıkar. Onun için 5-10 tane en ilginçlerini seçip koymaya çalıştım. Önceki oyunlarda motor sürerken üzerimizdeki kıyafetlerin rüzgarla tepki verdiğini gördük. Bu oyunda da aynı tepki mevcut. Ama ufak bir detay var. Efsane karakterimiz CJ'in kafasına bak. Yani başına. Rüzgardan etkilenmiş, başı sallanıyor. Gerçi sadece rüzgardan dolayı olmayabilir ama neyse devam edelim. San Andreas'ta yapıp diğer oyunlarda yapamadığımız olaylardan bir tanesi de berbere gitmektir. Oyunda sırf şeklimizi değiştirmek için değil, polis tarafından aranma seviyemizi düşürmek için de şeklimizi, şemalimizi değiştirebiliyordu. Los Santos şehri çalışma konusunda prensip sahibidir. Şehrin esnafları her sabah saat 8'de dükkanlarını açar, her akşam saat 10'da dükkanlarını kapatır. Tertipli, düzenli bir şehirdir. Şehir hakkında ileri geri konuşan insanları diş mıhrakların adamıdır. CJ karizma karakterdir. Kendini her konuda geliştirir. Araç kullanmada da öyledir. Araç kullanma yeteneği ne kadar gelişirse de kendine olan güveni de artmış olur. Bu da sürüş kalitesini ve şeklini değiştirir. Şuraya bak, adam tek eliyle kullanmaya başlıyor. Geri gelirken neredeyse aynaya bile bakmıyor.
CJ gerçek bir efsane. Oyunda çok fazla yemek yerseniz mideniz bulanır ve karizma adamın kusmasına sebep olur. Onun için hem gerçek hayatta hem de oyunda yediklerinize dikkat edin. Yediklerinize nasıl dikkat ediyorsanız kılık kıyafetiniz ve formunuza da dikkat etmek zorundasınız. Yoksa itle köpekle muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Yoldan geçen insanlar sizin hakkınızda abuk sabuk konuşabilir. Onun için millete laf vermeye gerek yok. Yalnızlıktan sıkılırsanız eğer sohbet muhabbet etmek için bir hanımefendiyi arabanıza alıp hoş vakit geçirebilir, derdinizi tasanızı anlatabilirsiniz. Bunun için bir arabanız olması yeterli. CJ sohbet ede dursun, biz de serinin 4. oyunu ile detaylarımıza devam edelim. Kolay gelsin CJ Reis. GTA 4. Herhangi bir NPC bir polis yanında sizi vurdursa, siz de karşılık vermezseniz polis olaya müdahale edip size saldıran arkadaş anında paketliyor. Size de tüm bu olanları keyifle izlemek düşüyor. Liberty City'de çöp kamyonlarını sadece sabahın erken saatlerinde görebilirsiniz. Farklı saatlerde çalışıp insanları rahatsız etmezler. GTA oyunlarının hemen hemen hepsinde gerçekçi fizikler kullanmaya çalışılmıştır. Özellikle detaylarda. Bir arabanın tekerini ateş ettiğinizde tekerin havası yavaş yavaş iner. Bu da oyun içindeki gerçekçi detaylara güzel bir örnek. Vuruş hissini en iyi veren oyunlardan bir tanesi GTA 4 olabilir belki de. Şuradaki detaylara bakar mısınız? Adamın her kurşun yediğinde vermiş olduğu o gerçekçi tepki oyuncuyu kendisine hayran bırakır cinsten. NPC'lerin tepkisinin yanında Nico'nun da çevresine vermiş olduğu tepkiler dikkat çekici cinsten. Özellikle yağmur yağdığında ıslanmış olmasından dolayı yapmış olduğu hareketler gerçek hayatta yaptığımız hareketlerden neredeyse aynı derecede. Bozuk siren sesi nasıl olur biliyor musunuz? Bilmiyorsanız Nico bizzat göstersin de izleyelim. Eğer yoldan geçen NPC'lerin üzerine yürürseniz çarpışmanız doğaldır. Eğer üzerlerine doğru yürürseniz duvardan aşağı düşmelerine bile sebep olabilirsiniz. Her ne kadar Nico sinirli biri olsa da karşındaki insanlara farklı muamelede bulunmayı ihmal etmez. Eğer karşısındaki bir erkekse Allah ne verdiyse girerken bir bayana karşı biraz daha naziktir. Kibar değildir ama erkekleri gösterdiklerine göre daha insaflıdır diyebiliriz. GTA 5. Geldik en cafcaflı yere. GTA 5 için yapılmış o kadar çok detay videosu var ki burada hepsini bir araya getirmeye çalışsak mümkün değil, bu video bitmez. Onun için en çok sevdiğim detaylara yer verip videoyu daha fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. GTA 5'te ağaçlara zarar veremezsiniz. İsterseniz roket atın, yine de bir değişiklik olmaz. Ama dallarını budayabilirsiniz. Eğer bir helikopter ile bir ağacın yanına gelirseniz yaprakların ağaçtan savrulduğunu göreceksiniz. Yapay zekanın neredeyse her oyunda akıllara zarar seviyelerde olduğunu biliyoruz. GTA 5'in yapay zekası dört dörtlük değil belki ama çatışma esnasında polislerin yaralanan ekip arkadaşlarını güvenli bir bölgeye çekmeye çalışması gerçekten çok hoş bir detay. Oyun içinde neredeyse birçok eşyaya birer fizik eklenmiş. Öyle ki dağdaki taşlar bile yaptıklarınızdan etkilenebiliyor. Bir silah ile taşlara ateş ettiğinizde buna verdiği tepkiyi görebilirsiniz. Hastalık derecesinde ince detaylar. Jetlerin motorlarının nedenli güçlü olduğunu bilirsiniz. Bu jetler çalışırken etrafında çok fazla dolanmamak lazım. Sonuçları gerçekten kötü olabilir. Görüntülerde de gördüğünüz gibi. Ateş ederken gez göz arpacık ilkesini bilmeyen yoktur. Rockstar da bu ilkeyi oyuna koymuş. Atış sırasında karakterimizin sol gözünü kapatıp ateş etmesi bunun bir ispatı niteliğinde. Kavgada dayak yerken her insan canı yanar. Tepkileri de haliyle ona göre olur. Oyun içinde kavga esnasında karakterin vermiş olduğu tepkiler gerçekliğe fazlasıyla uyuyor. En çok hoşuma giden detaylardan biri de sahilin her gün düzenli olarak traktör ile hem temizliğinin yapılması hem de düzenlenmesi diyebilirim. Bunu ilk gördüğümde bu kadarını da yapamazsın beklemiştim. Gerçi oyundaki diğer detayları hatırladığımda buna da çok fazla da şaşırmamak lazım. Detayları bitirmeden önce şu muazzam detayı da gösterip öyle bitirelim videoyu. Mükemmel gerçeklik. GTA serisi zaten oynanış noktasında çok başka bir boyut kazanmış durumda. Bir de üzerine bu tür detaylarla oyuncuları kendine hayran bırakarak kitlesini elde tutmayı çok iyi başardı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videodaki detayları beğendiyseniz yorumlara yazın. Devamını yapalım gibi bir şey demeyeceğim, zira YouTube'da bu tür detay videolarını yapan hem de çok başarılı bir şekilde yapan yabancı arkadaşlar var. Oyunun ismini ve details yazmanız yeterli. Var olan bir şeyi baştan ne diye yapayım diye mi? Ama GTA gibi uzun serilerin baştan sona derlemesi bir detay video yapmamızı isterseniz onu yazın, o olabilir. En azından farklı olsun. Ama lütfen Assassin's Creed yazmayın. Yüreğim dayanamaz.
Umarım sizlere faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Her zamanki hatırlatmamızı yaparak videoyu kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Discord sunucumuza da gelirseniz iki lafın belli kırır. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.